Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün çok basit yapılan ajurlu bir örgü modeli göstermek istiyorum. Hem bebek örgülerini hem bayan örgülerini uygulayabileceğiniz çok kolay bir örnek. Modelimiz 4 ilmeğin katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 18 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. İlk sıradayım. Örgümün arka tarafındayım. Bir sıra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ikinci sırasındayım. Burası örgümüzün ön tarafı. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi kesmem lazım. Bu 2 ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek birlikte topluyorum. Bu şekilde ördüğümüz zaman ilmeğimiz sağ tarafa doğru yatıyor. Bir ilmek artırdım. Tekrar sonraki 2 ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 ilmeği arada düz örerek boşluk bırakıyorum. 4 ilmeğe model uygularken diğer 4 ilmeği düz örerek boş bırakıyoruz. Şimdi tekrar model uygulamam gerekiyor. İkinci ilmeğin olduğu taraftan girerek 2 ilmeği birlikte topladım. Yerine bir ilmek artırdım. Sonraki 2 ilmeği tekrar tersten girerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Arada 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Örgümün tekrar arka tarafındayım. 3. sıradayım. Burada ilmeklerimizi sıra boyunca ters olarak örüyoruz. Örgümün tekrar ön tarafındayım ve 4. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilk ilmeği düz örüyorum. Alt sırada artırarak oluşturduğumuz ilmeğe geldiğimiz zaman 2 ilmeği kesmemiz lazım. Aynı şekilde ikinci ilmeğin olduğu taraftan giriyorum ve bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Devamındaki bir ilmeği düz ördüm. Burası ilk modelimiz. Tekrar arada 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. 5. ilmeğimi de düz ördükten sonra 2 ilmeği kesmem lazım. İkinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topladım. Bir tane ilmek artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa modelimi kaydırmam gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi düz örerek bu defa model uyguladığım bölümü boş bırakıyorum. Sonraki 2 ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Tekrar sonraki 2 ilmeği tersten giriyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 ilmeği düz örerek 2 modelin arasında boşluk veriyorum. Sonra ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir ilmek artırıyorum. Aynı şekilde sonraki 2 ilmeği tersten girerek topluyorum.
Bir ilmek artırarak kenar ilmeğini örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği düz ördüm. Burada daha önceki keserek oluşturduğumuz ilmeği düz örüyoruz. Artırarak oluşturduğumuz ilmeği arkasındaki kalan ilmekle kesiyoruz. İkinci ilmeğin olduğu taraftan giriyorum. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeği arada düz örüyorum. Tekrar aynı şekilde artırdığım ilmeğin olduğu bölüme geldim. Tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. Bundan sonrasında örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemlere geri dönüyoruz. Modelimiz ilerlediği zaman ters üçgenler şeklinde minik ajurlarımız oluşuyor. Bebek örgülerine kullanabilirsiniz. Özellikle robadan yapılmış bebek örgülerini kullandığınız zaman model bu şekilde görünecektir. Bayan örgülerine de uygun bir model. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.